Netflix'te vizyona giren Don't Look Up, Yukarı Bakma filmi çok ses getirdi. Sosyal medyanın en popüler sohbet konularından biri haline geldi. Hemen herkes böyle filmi birbirine şiddetle, hararetle tavsiye etmeye başladı. Bu kanalda sık sık film analizleri yapan birisi olarak ben de şu filmi güzelce bir izleyeyim, hakkında derinlemesine bir yorum, derinlemesine bir analiz yapayım istedim. Ama eğer başıma bir şey gelmeyecekse ortada böyle bir derinlik falan bulamadım. Hatta ortada bir film bile bulamadığımı söyleyebilirim. Eğer böyle apokaliptik politik hiciv türünden hoşlanıyor ve gerçek bir film izlemek istiyorsanız John Carpenter'ın They Live'ini, Kubrick'in Doctor Strangelove'ını ve bu kategorideki en büyük favorimsi Neil Lumet'in Network filmini tavsiye edebilirim. Hadi İdiokrasi'yi de buna bonus olarak ekleyelim. Ama Yukarı Bakma filmi öyle bonus olabilecek seviyede bile değil bana göre. Önce bir sürü Hollywood yıldızını bul, getir. Sonra dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldız al. Kısaca bütün bu yıldızları topla, bir çuvala doldur. Öyle hikayeye, senaryoya falan gerek yok. Sosyal medyadaki trend topikleri, popüler gündem konularını da ortaya karışık serpeştirdin mi herkes konuşur nasıl olsa. Evet, konuşuyoruz bak. Aslında iyi de yapıyoruz. Evet, hikaye anlatıcılığı açısından istediğimiz kadar gömebiliriz bu filme, serbest. Ama ya buna bir film gözüyle bakmazsak? Etiketin ne önemi var? Buna bir film değil de belgesel gözüyle bakalım. Ve vermek istediği mesajı konuşalım istiyorum bu videoda. Yani yukarıya bakma ya bakmayacağım. Hikaye anlatıcılığı gözlüklerimi çıkarıp bilim ve teknoloji gözlüklerimle onun vermeye çalıştığı mesajın neresinin doğru, neresinin yanlış olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Spoiler vermeden filmin konusuyla başlayalım. Genç bir astronom bir kuyruklu yıldız keşfediyor. Kendisinden daha tecrübeli bir başka astronom da bu kuyruklu yıldızın rotasını hesaplıyor ve sonuçta 6 ay 14 gün sonra dünyaya çarpacağını buluyorlar. Üstelik öyle sıradan bir kuyruklu yıldız değil bu. Tüm insanları ve canlı yaşamı yeryüzünden silebilecek büyüklükte. An extinction level event. Siz bu bilim insanlarının yerinde olsaydınız ne yapardınız? Hemen herkesi alarma geçirmeye çalışırdınız herhalde, öyle değil mi? 6 ay sonra gerçekleşeceği kesin olan böylesine büyük bir felaketin önüne geçebilmek için elinizden geleni ardınıza koymazdınız herhalde diye tahmin ediyorum. Bunun için bilim insanı falan olmaya bile gerek yok. Aklı başında olan herkesin bir refleks olarak göstereceği tepki bu olmalı. Demek ki değilmiş. Duydunuz mu bilmiyorum ama 2018'de buna çok benzeyen bir olay gerçekten meydana geldi. Üstelik 2 bilim insanı değil, 2000'den fazla bilim insanı öyle birkaç tane televizyon programına falan çıkarak değil, 40 ülkeden yüzlerce yazarın hazırladığı 6000 bilimsel araştırmayı kanıt olarak gösterdikleri koskocaman bir raporu yayınladı. Bu raporda 6 ay sonra dünyaya bir kuyruklu yıldız çarpacak demediler. 12 yıl sonra dünya bir daha geri döndürülemeyecek derecede ısınacak dediler. Evet, aynen böyle dediler ve ben de herkesin bir refleks olarak yapması gereken şeyi yapmaya çalışıp bu raporu geri dönülemeyecek o noktaya sadece 12 yıl kaldı adında bir videoyla dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. İşte bu film de aynı şeyi yapıyor. Onun neredeyse böyle bir YouTube videosu seviyesinde olduğuna takılmamak lazım. Madam President, this comet is what we call a planet killer. That is correct. Filmdeki kuyruklu yıldız genel anlamda dünyayı tehdit eden tüm problemlerin bir metaforu. It would damage the entire planet, not just a house. Ama özel anlamda bu tehditlerin en büyüğü olan iklim değişikliğine işaret ediyor aslında. Başrolü Leonardo DiCaprio'ya vermelerinin sebebi de bu. Kendisi oyunculuk kariyerinin yanı sıra bir de iklim aktivisti. Yani hem gerçek hayatında hem de böyle kameraların karşısında bağırıp duruyor. That there is a huge comet headed towards Earth. We saw it with our own eyes. What other proof do we need? Hayır. Dev bir kuyruklu yıldız şu anda dünyaya doğru gelmiyor. Yani umarım gelmiyordur. Ama dünyanın sıcaklığı biliyorum ki giderek artıyor. Son 10 yıl ölçüm yapılan 140 yıllık tarihin en sıcak 10 yılıydı. Her yıl bir öncekinin sıcaklığını geçerek rekor üstüne rekor kırıyor. Yavaş yavaş kaynamaya başlayan bir kazanın içindeyiz.
Ama kurbağalar gibi hiçbir şey yapmıyoruz. Bir şeyler yapmaya çabalayanların da bacağından tutup aşağıya çekmeye, aramıza almaya, birbirimize düşürmeye çalışıyoruz. Filmde iklim değişikliği yerine Everest Dağı boyutunda dev bir kuyruklu yıldızın dünyaya hızla ilerlemesini koymuşlar. Bu konuda bile böylesine hayra alamet olamayacağı apaçık ortada olan gerçekler konusunda bile hemfikir olamıyorsak, Then what the hell happened to us? I mean, my God, how do we even talk to each other? What have we done to ourselves? How do we fix it? Nasıl düzelteceğiz? Bir an önce aklımızı başımıza devşirmemiz gerek. Filmdeki gibi öyle yozlaşmış siyasetle, popülist söylemlerle bu dertler, bu problemler çözülemeyecek. Her bireyin tek tek uyanması lazım. Sonra da etrafındakileri uyandırmaya başlaması lazım. Bu mesele bir gök cisminin dünyaya çarpma tehlikesinden bile önemli. Neden biliyor musunuz? Asteroidlerin dünyaya çarpma olasılığı her zaman vardı. Geçmişte de, gelecekte de hep var olmaya devam edecek. Mesela 2 hafta sonra 18 Ocak 2022'de 1 kilometre çapında bir asteroid çok yakınımızdan geçecek. Yine bu filmde sözü edilen büyüklükte, yani dünyadaki yaşamı ortadan kaldırabilecek potansiyelde bir başka asteroid 29 Nisan 2020'de çok yaklaşmıştı. 29 Nisan'da dünyaya bir asteroidin çarpma olasılığı nedir? Bırakın 29 Nisan'ı, bugün bile böyle bir ihtimal var. Bu gök cisimleri sadece filmlerde hipotetik olarak ortaya çıkmıyor ki, her zaman var uzayda. Her an 100 ton uzaydan küçük irili ufaklı nesne giriyor dünya atmosferine. Bunlardan büyük olup da dünyaya tehdit oluşturabilecekler de sürekli olarak gözleniyor. Hatta yine bu filmde bir hikaye olarak anlatılmaya çalıştığı gibi dünyaya çarpma olasılığı olan asteroidleri yönünü değiştirmek, rotasından saptırmak için yeni teknolojiler geliştiriliyor, test ediliyor. Daha geçtiğimiz Kasım ayında bir tanesi gönderildi. Double Asteroid Redirection Test, kısaca DART adı verilen bu görevin amacı da ikili bir asteroid sisteminin yönünü değiştirmek. Siz bu videoyu izlerken biz birbirimizle konuşurken o uzaydaki yolculuğuna devam ediyor şu anda ve Eylül ayının sonlarına doğru da hedefine ulaşacak. Dimorphos asteroidine tam ortadan çarpıp patlayacak. Nasıl bir etki yapacağını henüz tam olarak bilemiyorlar. Dediğim gibi bu test amacıyla yapılan bir görev ama 0.4 mm/saniye mertebesinde bir hız değişikliğine yol açacağını tahmin ediyorlar. Yıllar boyunca hızdaki bu kadar küçük bir değişiklikten kaynaklanan kümülatif yörünge değişikliği varsayımsal olarak bir asteroidin dünyaya çarpma riskini azaltabilir. Ve eğer bu konuda başarılı olunabilirse belki de ileride tek bir düğmeye basarak dünya için tehdit oluşturan asteroid adlı o problemi çözmek mümkün olabilir. Ama tek bir düğmeye basarak iklim değişikliği problemi çözülemiyor. Üstelik bu problem asteroidler gibi bizim tamamen kontrolümüzün dışında olan bir problem değil. Kaynağı biziz. Ve tümüyle nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Bu arada elbette asteroid problemi de benim söylediğim kolaylıkta hemen çözülmeyecek. Zaten bu filmde de asteroidden değil, yaklaşan bir kuyruklu yıldızdan söz ediliyor. Bu ikisini de birbirinden ayırmak lazım. It's gotta be an Oort cloud comet just based on where you saw it. Çünkü asteroidlerden farklı olarak kuyruklu yıldızlar çoğunlukla Güneş sisteminin en dış kısmında Oort bulutu denilen bir bölgede bulunuyorlar. Ve onların yörüngelerini tahmin edebilmek çok zor. Mesela en meşhur kuyruklu yıldız, Halley kuyruklu yıldızı her 75-76 yılda bir dünyaya yaklaşıyor ama bunlardan bazıları 750 yılda bir, bazıları da 7500 yılda bir dünyaya yaklaşıyor. Onların henüz nerede, nasıl bir yol izlediklerini keşfedemediğimizden adlarını bile bilmiyoruz. Yani adlarını bile koyamadık diyelim. Dolayısıyla bir gün bu filmdeki gibi astronomlar birdenbire dünyaya yaklaşmakta olduğunu fark ettikleri bir kuyruklu yıldızı keşfedebilirler. Probably the last time it was this close to the sun was long before human civilization. Bakın daha böyle yeni bir yıla başlamışken sürekli katastrofik senaryolardan, olasılıklardan söz ederek içinizi karartmak istemem. Ama ortada hiçbir problem yokmuş gibi de davranamam. Televizyon kanalları zaten yeterince görmezden geliyor. Yalan yanlış bilgilerle insanların beynini yıkıyor. Ama suçu sadece onlara da atamayız. Onlar zaten geleneksel medya. Böyle gelmiş böyle gittirmeye çalışıyorlar. Ama bir de sosyal medya var. Hani bizim de içinde bir parçası olduğumuz, ürettiğimiz, söylediğimiz, konuştuğumuz şeylerle yaratılan bir medya bu, sosyal medya. İşte o da bizi bozuyor. Sosyal medya egomuzu öyle bir şişirdi ki böyle antik Yunan heykelleri gibi kendimizi kusursuz, ideal insanlar olarak görmeye başladık. Instagram'a giriyorsun, en güzel, en yakışıklı, en neşeli insanlar biziz. Twitter'a giriyorsun, ya böylesine kaliteli espri yapan adam yok. Herkes bir şakalar makalar.
Yani en ciddi konuda bile konunun kendisi hakkında konuşmak yerine etrafından dolanıp nasıl kapak yaparım diye düşünüyoruz. I'm sorry, but not everything needs to sound so goddamn clever or charming or likable all the time. Sometimes we need to just be able to say things. Bazen birbirimizle doğrudan konuşabilmeliyiz ya gerçekten. Biliyorum hepimizin problemleri var. Öğrenciler umudunu, çalışanlar parasını kaybedip duruyor. Ama bir de bu arada en değerli şeyimizi, aklımızı kaybetmeyelim. Kendimizi antik Yunan heykellerindeki gibi kusursuz zannetmek yerine antik Yunan düşünürleri gibi ne olduğumuzu, kim olduğumuzu bilelim. Evet, bu videonun sponsoru Aristo'nun aklı. Çünkü korumak zorunda olduğumuz bu akıl Aristo'nun söylediği o ahlaki erdemlerle bir paket olarak geliyor. Adalet, cesaret, ölçülülük, doğruluk, alçak gönüllülük, cömertlik, dostluk gibi. Küçük problemler gözlerinizi kamaştırmasın dostlarım. Bunlar kuyruklu yıldızlar gibidir. Biz insanların dünyasına sık sık yaklaşır gelir giderler. Bütün bu problemlere de, asteroitlere, kuyruklu yıldızlara da, hatta iklim krizine de çare bulunabilir. Ancak uygarlığımızın en büyük problemi bunlar değil. En büyük problem ne biliyor musunuz? I think one of the problems we face as a civilization is we don't know how valuable we are. Ne kadar değerli olduğumuzu bilmiyoruz. Bunu söyleyen benim çok sevdiğim bir fizik profesörü olan Brian Cox. Evet, ne kadar değerli olduğumuzu bilmiyoruz diyor. Sadece içinde bulunduğumuz bu galakside 400 milyar yıldız ve onların etrafında dönen trilyonlarca gezegen var. Ama belki de bu samanlıktaki tek iğne biziz. In fact, it's possible that there is only one, and that's us here. Sonra da anlamdan bahsetmeye başlıyor. Biliyorum, anlam kelimesi kulağa pek de bilimsel gelmiyor ama diyor ve hemen soruyor. Meaning, what does it mean to exist? Bir fizik profesörü olarak anlamı zekanın bir özelliği olarak gördüğünü söylüyor. And if this planet is the only place where intelligence exists, then I would argue that this is the only place where meaning exists in a galaxy of 400 billion stars. Bu galakside anlamın olduğu tek yer burası olabilir. Demek ki çok nadir bir şeye sahibiz. Evrenin neresine bakarsak bakalım atomları görüyoruz. Ya da hidrojen gibi bir elementi bulabiliyoruz ama bugüne kadar zekanın izine bile rastlamadık. Eğer onun değerini, onu korumanın ciddiyetini unutursak kendi kendimizi yok ederiz. Zekayı, aklı yok edersek anlamı yok etmiş oluruz. Galaksi anlamını kaybeder. İşte böylesine nadir, böylesine değerli bir şeyi anlayabilmek için yukarı bakma diyenlere bakma. Yukarı bak.